Irmak donmuş, buzlarla kaplanmıştı ve donan bu ırmağın iki tarafı da çam ağaçlarıyla kaplıydı. Dallardaki karlar rüzgardan dağılmıştı. Işıldayan güneş ağaçların arasından sızarak gülümsüyordu. Ama gülümseyen sadece güneşti sanki. Bu vahşi coğrafya tamamen kıpırtısızdı. Ancak her şeye rağmen bir hayat vardı bu topraklarda. Zor ama dirençli bir hayat. Kurda çok benzeyen bir köpek topluluğu zar zor ilerliyordu. O kadar soğuktu ki hayvanların tüyleri bile buz tutmuştu. Nefes alıp verdiklerinde ağızlarından bir buhar bulutu havaya karışıyordu. Köpekler bir kızağa bağlanmıştı. Kızağın üzerinde bir tabut vardı. Köpeklerin önünde bir kişi, arkasında başka bir kişi yürüyordu. Adamların da yüzleri soğuktan buz tutmuştu. Hiç konuşmuyorlar, çok yavaş hareket ediyor, gereksiz yere enerjilerini harcamıyorlardı. 2 saat sonra hava kararırken uzaklardan bir yerlerden bir uluma duyuldu. Önde yürüyen adam arkadaşına çevirdi başını. Aynı anda kafalarını salladılar. Biraz sonra başka bir uluma daha duyuldu. Hemen arkasından da bir üçüncüsü. Önden yürüyen, "Bizim peşimizdeler," dedi. Sesinde korku ve tedirginlik var gibiydi. Arkadaki hemen cevaplamadı. Biraz sonra, "Yiyecek kıtlığı var. Çevrede hiç tavşan izi de yok ki," diye yanıtladı. Bir nehrin kıyısına gelince kamp kurdular. Ulumalar hep sürdü. Kızaktaki tabutu indirip üstüne oturdular. Biraz soluklandıktan sonra ateşi yaktılar. Köpekleri çözdüler. Onlar da hemen temizlenip birbirlerini yalamaya koyuldu. Önden yürüyen adam, "Bizim köpekler ne kadar akıllı değil mi? Bak, hiç ateşin çevresinden ayrılmıyorlar Bil," dedi. Bunun üzerine Bil, "Umarım hep böyle kalırlar Henry. Kurtların sesi çok korkunç geliyor," diye endişesini belirtti. "Bu arada bizim 6 köpeğimiz var ama ben hepsine birer balık verdiğim halde bir tanesi aç kaldı. Nasıl oldu bu?" diye sordu Bill. "Sayarken karıştırmışsındır," dedi Henry. "Yanlış filan saymadım. 6 tane balık çıkarttım. Ama tek kulak aç kalınca gittim ona bir tane daha balık getirdim," diye ısrar etti Bill. "6 köpeğimiz var ama sadece köpeklere balık vermiyoruz demek ki," diye kendi kendine mırıldandı Bill. Sonra dönüp tekrar saydı. "Yedincisi balığı yer yemez zıplaya zıplaya uzaklaştı zaten," diye açıklamak istedi. Henry, "Soğuktan hayal de görmüş olabilirsin," diye konuyu kapatmak istedi. "Kaçanın ayak izleri karların üstünde, inanmıyorsan gidip bakalım," dedi Bill. Henry karşılık vermedi. Sessizce yemeklerini yediler. Kahvelerini yudumladılar. Ormanın içinden gelen yeni bir uluma sesiyle irkildiler. Henry, "Bunlardan biri mi yedi bizim balığı?" diye sordu. "Sanırım," dedi Bill. Köpekler de bu ulumalara hırıltılar ve havlamalarla karşılık verince korkunç sesler yükselmeye başladı. Adamların ikisi de ateşin dibine sokulmuştu. Ateşin sönmemesi için sürekli odunla besliyorlardı. Yeniden sessizlik çöktü. Sessizliği Bill bozdu. "Bence şu tabutun içinde yatan adam bizden daha şanslı. Biz öldüğümüzde böyle kızaklarla evimize taşınacak mıyız acaba?" Henry de onu başıyla onaylayarak, "Bizim böyle bir paramız yok ki. Öldüğümüz yerde gömerler bizi," dedi.
Bu adam neden öldüğü yerde gömülmek yerine uzaklardaki topraklarında gömülmek istemiş. İlginç doğrusu, dedi Bill. Sohbete ara verip sağa sola bakındıklarında zifiri karanlığın içinde bir çift gözün kor gibi parladığını gördüler. Sonra ikinci çift göz. Sonra üçüncüsü belirdi. Köpekler iyice tedirgin olmuş, birbirlerine sokulmuşlardı. Ateşin onların koruyacağını bildiklerinden giderek kamp ateşinin çevresine toplanıyorlardı. Hatta bir tanesi fark etmeden ateşe çok yaklaştı ve tüyleri biraz yandı. Cephanemiz de yok ki. Havaya ateş edip onları uzaklaştıralım, dedi Bill. Henry, kaç tane mermi kaldı diye sordu. 3 diye yanıtladı Bill. Hava buz gibi oldu, dedi Henry. Hava en az -50 dereceye düşmüş olmalı diye mırıldandı Bill. Bir an önce kürklerin içine girip uyumak istediler. Yatar yatmaz da hemen uykuya daldılar. Ateşin gücü azaldıkça karanlıkta parlayan gözler yaklaşıyordu. Köpekler de iyice birbirine sokulup hırlamaya başladılar. Bill bir ara onların sesine uyanıp ateşe odun attı. Böylelikle gözler biraz uzaklaştı.